Ölüm, insanlığın en kadim sırlarından biri. Yüzyıllardır filozoflar, dinler, bilim insanları ve sıradan insanlar bu anın ne ifade ettiğini sorguladı. Kalbin son kez atması, nefesin kesilmesi ve bedenin sessizliğe gömülmesi. Ama ya ölüm sadece bir son değilse, ya beden durduğunda bile bilincin bir şekilde var olmaya devam ettiği anlar varsa, modern tıbbın ilerlemesiyle birlikte ölümden dönen insan sayısı giderek arttı. Kalbi duran, nefesi kesilen, hatta beyin dalgaları kaybolan kişiler tıbben ölmüş sayıldıkları halde hayata geri getiriliyor. Ve işte bu insanlar yaşadıklarını anlattıklarında insan aklını alt üst eden bir tablo ortaya çıkıyor. Tünellerden geçenler, ışığa doğru yolculuk edenler, bedenlerini dışarıdan görenler, sevdikleriyle buluşanlar. Bilim henüz bu deneyimlere kesin bir açıklama getiremese de anlatılanlar kulaktan kulağa yayıldıkça daha da merak uyandırıyor. Bunlardan en çarpıcı olanlardan biri 1991 yılında Amerika'da gerçekleşti. Pam Reynolds adında bir kadın beyin anevrizması nedeniyle hayati risk taşıyan bir ameliyata alındı. Doktorlar çok nadir uygulanan bir yöntemle onun vücut ısısını düşürerek kalbini ve beyin faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldılar. Yani tıbben tamamen ölü sayıldığı bir noktaya getirildi. Ameliyat sırasında Pam'in gözleri kapalıydı. Kulaklarında dışarıdan hiçbir şey duymamasını sağlayacak özel tıkaçlar vardı. Beyin dalgaları sıfırlanmıştı. Bu durum nöroloji açısından bilinçsizlik halinin en kesin şekliydi. Ama ameliyattan sonra Pam anlattıklarını aktardığında herkes donup kaldı. Pam ameliyat odasında olup biten her şeyi gördüğünü söyledi. Doktorların hangi aletleri kullandığını, ameliyatın hangi aşamalardan geçtiğini, hatta bazı konuşmaları bile detaylı olarak aktardı. Daha da ilginç olanı kullandıkları cerrahi aletlerden birini doğru şekilde tarif etmesiydi. O aleti daha önce görme ihtimali yoktu. Çünkü ameliyat öncesi gizli tutuluyordu. Bilim insanları bu vakayı araştırdıkça işin içinden çıkamadı. Çünkü beynin en küçük elektriksel faaliyeti bile yokken bu kadar net bir bilinç deneyiminin yaşanması mevcut bilgilerle açıklanamazdı. Bazıları bunun beyin oksijen kaybının yarattığı halüsinasyon olabileceğini öne sürdü. Fakat bu kadar tutarlı, detaylı ve dış dünyayla uyumlu gözlemler sıradan bir hayal ürünü olmaktan çok daha fazlası gibi görünüyor. Pam Reynolds'ın deneyimi ölümden dönüş hikayeleri arasında en çok tartışılan ve en çok alıntılanan örneklerden biri oldu. Onun yaşadıkları yalnızca ışığı gördüm tarzı bir anlatım değildi. Aksine gözlem gücü, netliği ve doğruluğu ile tıp literatürüne bile girecek kadar güçlü bir vakaydı. İnsanı düşündüren soru şu: eğer beynin çalışmadığı bir noktada bu kadar ayrıntılı bir deneyim mümkünse, bilinç gerçekten sadece beyinle mi sınırlı? Yoksa biz neden öldüğünde bile varlığını sürdüren bir benliğe mi sahibiz? Belki de Pam'in deneyimi ölümün kapısını aralayıp bize kısa bir bakış sunuyordu. Onun gördükleri milyonlarca insanın zihninde aynı soruyu yankıladı. Öldükten sonra gerçekten bir şey var mı? Ölümden dönen insanların anlattıkları bilim dünyasını hala şaşırtıyor. Kalbin durduğu, beyin faaliyetlerinin sona erdiği anlarda yaşananlar sıradan bir deneyimden çok öte bir tablo sunuyor. Bunlardan ilki Sovyetler Birliği döneminde yaşanan George Radonya vakası. George ciddi bir trafik kazası geçirdi ve tıbben ölü kabul edildi. 3 gün boyunca morgda kaldığı sırada onun kalbinin durduğu ve beyin dalgalarının kaybolduğu kayıtlara geçti. Ancak mucizevi bir şekilde hayata döndü. George'un anlattıkları ise insanın aklını zorlayan türdendi. 3 gün boyunca kendisinin bilincinin kapalı olmadığını, bedenini bir yerden izlediğini söyledi. Doktorların, hemşirelerin ve kazadan sonra müdahalelerin hepsini detaylı olarak hatırlıyordu. En ilginç nokta ise bu hatıraların daha sonra çevresindekiler tarafından doğrulanmasıydı. George'un beyninin hiçbir aktivitesi yokken onun bu kadar net bir şekilde gözlem yapabilmesi bilim insanlarını çaresiz bıraktı. George'un hikayesi ölümden dönen vakaların sadece bir istisna olmadığını gösteriyor. Aynı şekilde Türkiye'den de çok çarpıcı bir vaka bulunuyor. Yoğun bakımda kalbi duran bir hasta. Ölüm riski nedeniyle hayata döndürülmüş ve ameliyat sonrası yaşadıklarını aktarmıştı. O sırada gözleri kapalıydı. Beyin dalgaları ölçümlerde neredeyse sıfırdı. Ama hasta hemşirenin yaptığı küçük bir hareketi, odadaki cihazların sesini ve doktorların konuşmalarını tüyler ürpertici bir şekilde hatırlıyordu. Bu tür vakaların ortak noktası ölüm anında yaşanan deneyimlerin sadece bireysel algılardan ibaret olmaması. Hem George
hem de Türkiye'den vaka, çevreyi gözlemleyebilme yeteneğinin beyin aktivitesi durduktan sonra da devam ettiğini gösteriyor. Bilim açısından açıklaması zor. Çünkü klasik nöroloji bilinçli algının tamamen beynin elektriksel ve kimyasal aktivitelerine bağlı olduğunu öne sürer. Bu vakalar ise o mantığı doğrudan sorgulatıyor. Her iki vaka da bize şunu düşündürüyor. Ölüm sadece biyolojik bir süreçten ibaret olmayabilir. İnsanların kalbi durmuş ve beyin faaliyetleri sona ermiş olsa da bilinç bir şekilde varlığını sürdürebiliyor gibi görünüyor. Hatta birçok ölümden dönen insan yaşadıkları deneyimlerin hayatlarını tamamen değiştirdiğini söylüyor. Ölümden korkuları ortadan kalkıyor. Hayatlarını daha derin bir farkındalıkla yaşamaya başlıyorlar. George'un ve Türkiye'deki hastanın anlattıkları aynı zamanda insan bilincinin sınırlarını da sorgulatıyor. Beyin durduğunda algı tamamen sona eriyor olmalı. Ama bu vakalar bunun mümkün olmadığını kanıtlar nitelikte. İnsan zihninin ve bilincinin karmaşıklığı bilim insanları için hala bir gizem. İlginç olan bir diğer detay, kültürler ve coğrafyalar arasındaki ortak deneyimlerin görülmesi. George'un Sovyetler Birliği'ndeki deneyimiyle Türkiye'den vaka, farklı coğrafyalarda yaşanmasına rağmen benzer motifler içeriyor. Beden dışı deneyim, çevreyi gözlemleme, ışığa doğru çekilme hissi ve yoğun bir huzur. Bu, ölüm deneyimlerinin sadece bireysel bir biyolojik süreç olmadığını düşündürüyor. Belki de evrensel bir bilinç deneyimi var. Bütün bu anlatılar insanın ölümle ilgili bakış açısını değiştiriyor. Ölümden dönen kişiler için bu bir son değil, daha çok bir geçiş ya da farklı bir boyuta kısa bir yolculuk. Hayata döndüklerinde ise artık yaşamın değerini farklı bir şekilde görmeye başlıyorlar. Küçük detaylardan keyif almak, sevdiklerine daha fazla zaman ayırmak ve yaşamı daha bilinçli yaşamak. Bu deneyimlerin ortak etkisi olarak öne çıkıyor. Bu iki hikaye aynı zamanda bilim insanlarına da soru işareti bırakıyor. Eğer ölümden dönenler yaşadıklarını gerçekten gördüyse, bilinç yalnızca beyine mi bağlı? Yoksa bilinç, beden durduğunda da varlığını sürdüren daha geniş bir gerçekliğin parçası mı? Bu sorular hala yanıt bekliyor. Ölümden dönenlerin hikayeleri yalnızca bireysel ilginç anekdotlar değil, insanlık için büyük bir araştırma alanı. George Radonaya ve Türkiye'den örnekler bize ölümün sırlarını keşfetmek için bir pencere açıyor. Belki de insanlık ölümün ötesindeki bilinmeyeni anlamaya bir adım daha yaklaşabiliyor. Ölümden dönen hikayelerinin en ilgi çekici ve tartışmalı örneklerinden ikisi modern bilim insanları ve tanınmış isimler tarafından yaşandı. Bu vakalar sıradan insanların deneyimlerinden farklı olarak hem medyada geniş yankı uyandırdı hem de bilim dünyasında tartışmalara yol açtı. İlk olarak beyin cerrahı Dr. Evan Alexander'ın hikayesi akla geliyor. Alexander yıllarca beynin tüm bilinç faaliyetini açıklayan biyolojik bir süreç olduğunu savunan bir bilim insanıydı. Ta ki 2008 yılında nadir bir menenjit türüne yakalanıp haftalarca komada kalana kadar. Komada olduğu 7 gün boyunca beynin ciddi bir kısmı neredeyse tamamen işlevsizdi. Doktorlar onun bilincinin tamamen kapalı olduğunu ve hayatta kalmasının mucizevi olduğunu ifade ediyordu. Ancak Alexander uyanınca yaşadıklarını anlattığında herkesin aklı durdu. O dönemde Alexander kendisini ışık ve renklerle dolu bir ortamda sevdikleriyle buluşmuş ve evrensel bir bilinçle birleşmiş olarak deneyimlediğini söyledi. Bu ortam tarif ettiği kadarıyla kelimelerle anlatılamayacak kadar huzur doluydu. O anlarda zamana dair algısı tamamen kaybolmuştu. Dakikalar saatler gibi, saatler de sonsuzluk gibi gelmişti. İlginç olan nokta Alexander'ın bilimsel geçmişi. Beyin cerrahı olarak beynin biyolojik yapısını detaylı şekilde biliyor, bilinç ve bilinçaltı üzerine akademik çalışmalar yapmış biriydi. Ama kendi yaşadığı deneyim bildiği bütün teorilerle açıklanamazdı. Bu da ölümden dönenlerin deneyimlerinin sıradan bir halüsinasyon veya beyin tepkisi olmadığını düşündürmeye yetiyordu. Diğer çarpıcı vaka ise Anita Moorjani'ye ait. Moorjani, terminal evrede kanser hastasıydı ve ölümle yüzleşmişti. Hastalığı o kadar ilerlemişti ki doktorlar umut vermiyor, hastanın birkaç gün bile yaşayamayacağını söylüyordu. Ancak Anita ölümün eşiğinde yaşadığı deneyim sayesinde mucizevi bir şekilde hayata döndü. Ölüm anında Moorjani yoğun bir huzur hissettiğini ve hayatındaki önemli kişilerin kendisini karşıladığını aktardı. Bu deneyimde kendi yaşamına dışarıdan bakabildiğini, geçmişteki hatalarını ve seçimlerini gördüğünü söyledi. Tıpkı Pam Reynolds
veya George Radonoya gibi ölümden döndükten sonra hayatına dair bakışı tamamen değişmişti. Anita Moorjani'nin hikayesi, ölümden dönenlerin hayatlarını değiştiren ortak etkilerden biri olan farkındalık ve huzuru vurguluyor. O günden sonra Anita korkusuz bir şekilde yaşamaya başladı. Yaşamın değerini ve her anın kıymetini daha iyi anlamaya başladı. Tıpkı Doktor Alexander'ın deneyiminde olduğu gibi ölümün eşiğinde yaşanan bu deneyim yalnızca bir biyolojik süreç değil, bir bilinç deneyimi olarak yorumlanıyor. Her iki vakada da ortak noktalar göze çarpıyor. Beden dışı deneyim. İnsanlar kendilerini bedenlerinden ayrı algılıyor, çevreyi gözlemleyebiliyor. Zaman algısının kaybolması. Ölüm anında dakikalar veya saatler sonsuzluk gibi hissediliyor. Yoğun huzur ve sevgi. Korku ve acı hissi neredeyse tamamen yok oluyor. Yaşamın değerini fark etme. Ölümden döndükten sonra hayat algısı köklü şekilde değişiyor. Bilim dünyası bu vakalara farklı bakıyor. Beynin işlevsiz halde olduğu bir anda deneyimlerin yaşanmasının açıklaması zor. Bazıları bunun beynin kimyasal fırtınasıyla açıklanabileceğini söylüyor. Örneğin endorfin, serotonin veya DMT gibi kimyasallar yoğun huzur ve halüsinasyonlar yaratabilir. Ancak bu açıklama vakalardaki detaylı gözlem ve doğrulanabilir gerçekleri açıklamakta yetersiz kalıyor. Alexander ve Moorjani'nin hikayeleri ölümden dönenlerin yaşadığı deneyimlerin çeşitliliğini ve derinliğini gösteriyor. Bu deneyimler yalnızca kişisel anekdotlar değil, insan bilincinin sınırlarını, ölümün gizemini ve yaşamın değerini sorgulatan olaylar olarak karşımıza çıkıyor. Bu vakalar izleyiciye de doğrudan bir soru bırakıyor. Ölümden sonra yaşanan bu deneyimler sadece beynin bir oyunu mu, yoksa yaşamın ötesinde bir bilinç hali gerçekten var mı? Bu sorunun cevabı belki de her birey için farklı, ancak bu hikayeler insanın ölüm ve bilinç üzerine düşünmesini sağlayacak kadar güçlü. Ölümden dönen insanların deneyimleri yalnızca etkileyici anekdotlar değil, insan bilincinin sınırlarını, yaşamın anlamını ve ölümün gizemini anlamamıza dair eşsiz bir pencere sunuyor. Pam Reynolds'ın ameliyathanedeki gözlemleri, George Radonya'nın morgdaki deneyimi, Dr. Eben Alexander'ın komadaki bilinç yolculuğu, Anita Moorjani'nin ölüm eşiğinde hissettikleri ve Türkiye'den örnek vakalar. Hepsi farklı coğrafyalardan ve farklı yaşam koşullarından gelmelerine rağmen ortak bir tema taşıyor. Ölüm anında yaşanan deneyimlerin günümüz bilimiyle hala açıklanamayan bir derinlikte oluşu. Bu deneyimlerin en dikkat çekici yönlerinden biri yoğun huzur ve ışığa doğru çekilme hissi. Birçok ölümden dönen kişi korku ve acı hissetmeden kendilerini tünel benzeri bir ortamda ya da parlak bir ışığın içine doğru çekiliyormuş gibi anlatıyor. Ayrıca beden dışı deneyimler sıkça rapor ediliyor. İnsanlar kendi bedenlerini yukarıdan görebiliyor, ameliyathane veya odadaki detayları sanki dışarıdan gözlemliyormuş gibi hatırlayabiliyor. Zaman algısı da büyük ölçüde değişiyor. Dakikalar saat gibi, saatler ise sonsuzluk gibi hissedebiliyor. Bu ortak motifler ölümden dönen deneyimlerin sadece bireysel algıların ötesine olduğunu düşündürüyor. Bilim insanları bu olguları farklı açılardan açıklamaya çalışıyor. Beynin oksijensiz kaldığında yarattığı halüsinasyonlar, endorfin ve DMT gibi kimyasalların yoğun salgılanması, disosyatif deneyimler, tüm bunlar birer olası mekanizma olarak sunuluyor. Ancak her vaka bu biyolojik açıklamaları zorlaştırıyor. Pam Reynolds'ın ameliyathanedeki gözlemleri, George Radonya'nın morgdaki detayları, Dr. Alexander'ın komadaki bilinç deneyimi ve Anita Moorjani'nin ölüm anındaki farkındalığı, beynin tamamen işlevsiz olduğu bir anda algılamanın mümkün olmayacağını düşündürüyor. Bu durum ölümden dönen deneyimlerin yalnızca biyolojik yan ürünler olmadığını, daha derin bir bilinç halinin olabileceğini gösteriyor. Ölümden dönenlerin anlattıkları aynı zamanda ölüm korkusunu sorgulayan bir perspektif sunuyor. Bu kişiler hayatlarına geri döndüklerinde ölümden korkmadıklarını ve yaşamın değerini çok daha derin bir şekilde hissettiklerini ifade ediyorlar. Küçük şeylerden keyif almak, sevdiklerine daha çok zaman ayırmak ve her anın kıymetini bilmek bu deneyimlerin ortak etkisi olarak öne çıkıyor. Bu durum ölümden dönenlerin yaşam algısını kökten değiştirdiğini gösteriyor. Bir diğer dikkat çekici nokta ölümden dönen deneyimlerin farklı kültürler ve coğrafyalar arasında benzerlik göstermesi. Tünelden geçme, ışığa doğru çekilme, sevdikleriyle buluşma ve yoğun huzur hissi gibi motifler dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan vakalarda da görülüyor. Bu ortaklık ölüm anındaki deneyimlerin sadece bireysel algılardan ibaret olmadığını, belki de evrensel bir bilinç deneyiminin var olabileceğini düşündürüyor. Tüm deneyimler olumlu değil. Bazı vakalarda karanlık varlıklar, boşluk hissi
veya korkutucu görüntüler yaşandığı bildiriliyor. Bu durum ölümün sadece bir son değil, bilinç değişimi veya geçiş süreci olabileceğini düşündürüyor. Deneyimlerin yönü ve içeriği, bireyin psikolojik durumu, yaşam geçmişi ve bilinç düzeyiyle bağlantılı olabilir. Ölümden dönen hikayeleri bize önemli dersler de veriyor. Ölüm sadece biyolojik bir son değil, yaşamı daha değerli ve anlamlı kılacak bir uyarı olabilir. Hayatın her anını farkında olarak yaşamak, sevdiklerimize zaman ayırmak ve korkularımızı bir kenara bırakmak bu deneyimlerden alınacak en önemli mesajlar arasında yer alıyor. Sizce bu deneyimler yalnızca beynin kimyasal tepkilerinden mi kaynaklanıyor, yoksa yaşamın ötesinde bir bilinç hali gerçekten var mı? Bu sorunun cevabı belki de herkes için farklı. Ancak bu hikayeler ölüm ve bilinç üzerine düşünmemizi sağlıyor. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Eğer bu tür gizemli ve düşündürücü içerikler ilginizi çekiyorsa videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bu gizemi birlikte keşfetmemizi ve yeni hikayeler üzerine tartışmamızı sağlayacak.